Roman Diyojen'in gölge etme başka insan istemem dediği ve antik çağın en büyük kralı, babaların babası, en büyük insan, askeri deha, komutan, matematikçi, fizikçi ve 13 yıl hükümdarlık sürmüş olduğu süre zarfında hiç yenilmeyen büyük askeri deha, dünyadaki şimdiki zamanla ve o zamandan beri devam eden 5 büyük komutandan bir tanesi. Büyük İskender. İkinci Filip'in oğlu, Makedonya'da ve Balkanlarda çok sevilen, Yunan Birliği'ni kuran Fatih Sultan Mehmet, Büyük İskender gibi 5 tane büyük komutanın anıldığı şahıs. İşte bu. Heykelin üzerinde atıyla özdeşleşmiş ve yaşadığı süre içerisinde hiç savaş kaybetmemiştir. Atıyla özdeşmesinin sebebi de şudur: siyah renkli atını çok sever. 20 yaşında babasının bir suikast sonucu ölmesinden dolayı babası suikasta uğradığı zaman kendi gözlerinin önünde öldürülür. Ancak söylentiye göre oğlunun da, yani İskender'in babasının ölümünde rol aldığı söyleniyor. Fakat kesinleşmiş değildir. Babası öldükten sonra aniden ülkenin başına geçer. İlk iş olaraktan Büyük İskender ilk iş olaraktan babasının kurmuş olduğu Yunan Birliği'ni geliştirir ve ertesi yıl, bir yıl sonra doğuya doğru açılır. Diğer hükümdarlar gibi batıya doğru veya kendi komşuları değil, doğuya doğru Perslerle savaşmıştır. Persleri yenen ilk komutandır. Yani şimdiki İranlılar zamanın Perslerini yenen ilk komutandır. Öyle ki dediğim gibi atıyla özdeşleştiği için atı Persepolis şehrinde yaralanır, savaş sırasında ölür. Öldükten sonra da büyük bir hüzün duyar, içine kapanır. Atının ölümünden dolayı Persepolis şehrini suçlar ve o şehri tamamen haritadan siler. Yakar, yıkar, taş üstünde bırakmaz. En ufak bir yerleşim yeri bırakmaz. Daha sonra Persepolis'i yıkar ve dünyada ikinci bir şehir olarak da Lübnan yakınlarında bir şehri yakar yıkar. Yani şimdiye kadar savaşmış olduğu yerlerden sadece 2 şehri yakar yıkar. Diğer bir şehirlere kesinlikle dokunmaz. Matematikçi dedik, fizikçi, kimyacı. Bu Goldion düğümü vardır, gemicilerin kullandığı, asla çözülemeyen, atıldıktan sonra asla ve asla çözülemeyen. Ankara şehrinin, Türkiye'deki Ankara şehrinin yakınlarında Goldion diye o zaman bir şehir vardı. Goldion. Derler ki bu düğümü çözen bu bölgenin, bu coğrafyanın hakimiyetini elde etmiş olur. Savaşmadan elde etmiş olur. Büyük İskender düğümün etrafını şöyle bir döner etrafında. Döndükten sonra da kılıcını çıkartır. Düğümün ortadan da tek bir vuruşta keser ve düğümü ortadan ikiye yararak ayırır. Bunu gören o zamanın önder gelenleri düğümün çözülmesinden dolayı şehri simgesi olarak da anıtını Büyük İskender'e verirler. Büyük İskender bu şehri Goldion'u savaşmadan alır. Doğuya doğru açılır. Devamlı doğuya doğru gider. Yani hemen hemen Hindistan'ı ve Çin Seddi'ne kadar uzanır. Kendisi bir alkoliktir, sürekli içer. Evlidir ancak kendi askeri birliğinin içerisinde bir komutanla da biseksüel cinsel ilişki yaşar. Bu ilişki onlarda normal bir, hani şimdiki günümüzün LGBT'si diyelim yani. Biseksüel olarak yaşam sürer. 13 yıl boyunca kesinlikle yenilmemiş. Dünyadaki sayılı komutanlardan bir tanesidir. Balkan ülkelerinde, Arnavutluk'ta, Yunanistan'da, Kosova'da, Makedonya'da sevilen bir komutandır. Çünkü kendi halkıyla kavga etmemiş, tamamen doğuya doğru açılmıştır. Aristo'nun aynı zamanda öğrencisi. Bu Vardar Nehri'nin etrafına Üsküp şehri kurulmuş. Bakın şimdi şurada kendisi atın üzerinde ve hemen arkamda da babası Filip. Filip böyle sağ elini yukarı kaldırmıştır. Baba oğul buradan doğru selamlaşırlar. Arada da Osmanlı'nın yapmış olduğu taş köprü vardır. Tam arkamda. Şurada taş köprü, Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu 6 metre genişliğinde, 220 metre uzunluğunda 12 ayak üzerine oturtulmuş köprüdür. Trafiğe kapalı ancak yaya geçitlerine serbesttir. Trafiğe
Diğer yandaki köprülerden ulaşım sağlanmaktadır. Tarihi köprü olması sebebiyle de trafiğe kapalıdır. Bu meydan bizden de birileri var. Bakın görüyorsunuz Halkbank ve arkada Yunus Emre Kültür Merkezi ve diğer Diyanet'e ait binalar var. Biraz daha arkada da şurada bir saniye kontrol edeyim. Evet. Burada Zafer Takı vardır. Tıpkı Paris, Fransa Paris'teki gibi. Şöyle biraz daha yanaşırsam. Yani şehre giren komutanlar her zaman için Zafer Takı'ndan dolayı şehir merkezine girerler. Bakın şimdi daha net olarak görebiliyorsunuz. Tam şurada Zafer Takı altından ülkeyi fethettikten sonra girerler. İşte dünyayı o zamanki antik çağı titreten taş üstünde Persepolis ve Lübnan yakınındaki şehir haricinde, iki şehir haricinde bu iki şehri yakıp yapmıştır. Onun haricinde dokunmamış. Dünyaya, zamanının dünyasına hükmeden komutan. İşte bu şahıs. Büyük İskender. Atıyla özdeşleşmiş komutan. Ha bir gözü mavi, bir gözü de kahverengidir bunun ayrıca. Onu da kısa bir bilgi olarak söyleyeyim. Bir gözü mavi, bir gözü kahverengi ve etrafındaki bakın şuradaki suyun arkasında kalıyor. Savaşta bu uzun mızrakları bulan, uzun mızraklarla savaşmayı da öğreten Büyük İskender'di. Dediğim gibi büyük askeri deha ve askeri komutandı. Zamanında 50.000 kişilik ordularla 150.000, 200.000 kişilik orduları yenmeyi başarmıştır. Kendisi büyük bir komutandır. Kendisini bu şekilde yad ediyoruz yani. Bir çağ kapatıp bir çağ açtığı için de bizlerden Fatih Sultan Mehmet, Yunanlılar'da İskender, Hunlar'da Atilla, Napolyon, iki tane daha komutan olacaktı. Dünya üzerinde nam salmış, saygı gören, saygıdeğer komutanlardandır. Makedon bayrağı ise ortada yuvarlak güneşi simgeleyen sarı renk vardır. Etrafında da yine 8 tane ok vardır. Bu 8 okta Üsküp'ten çıkan güneşin dünyayı aydınlattığı ve dünyaya ışık saçtığı hükmünür. Ta ki bu bayrak antik çağ zamanı 2. Filip'ten beri gelir ve İskender'in zamanından da devam eder. Bu şekilde günümüze kadar gelmiştir. 550-600 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış bir şehir. Zamanla 600 yıl sonra Balkan Savaşları neticesi Osmanlı hükümdarlığından çıktıktan sonra da 1941 yılında zannedersem 1941 yılında Yugoslavya devletine katılarak yoluna bu şekilde devam eder. 1991 yılında da tam bağımsız olaraktan kendisini dünya devletleri arasında kabul ettirir. Süreç bu şekilde meydana gelmiştir. Gördüğünüz gibi Üsküp, Makedonya. Vizesiz halihazırda gezilen şehirlerden bir tanesi de burasıdır. Gezip görmenizi tavsiye ederim. 600.000 nüfusu var. %40'ı Müslümanlar, %60'ı Hristiyanlar, %4'ü de heykellerdir yani. Bakın görüyorsunuz şuradaki mızrakları. Yani İskender bu mızrakları ilk icat eden, ilk çıkartan ve 50.000 kişilik olduğuyla 150-200.000 kişilik olduğu dize getiren hükümdardır, komutandır. Vizesiz gezebilecek olduğunuz İstanbul'dan yaklaşık 1 saat uçak yolculuğuyla birlikte buraya gelebilirsiniz. Arkadaşlar buraya kadar dinlediyseniz kanalı takip etmeyi, abone olmayı unutmayınız. Kısaca bir yorum dahi olsa yazmanızı, olumlu yorumlar yazmanızı sizlerden rica ederim. Bu ve bu tür videoların devamı gelecek. Şimdilik güzel bir günde Üsküp'ten, Makedonya Üsküp'ten hepinize selamlar, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Ve diyorum her zaman için gezip görmezsen bilgi sahibi olamazsın. Gezeceksin, göreceksin, ufkun genişleyecek. Ve ayrıca Balkan ülkeleri gezip de Schengen ülkelerinde vize istemeye müracaat ettiğinizde bu konuda sizlere bu Balkan ülkeleri bir önderlik yapacaktır. Çünkü vize almanızı kolaylaştıracaktır. Siz bu kardeşinizin sözünü dinleyin, uygulayın arkadaşlar. Sizleri kanalıma abone olmayı ve izlemeyi bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Şimdi bu kadar. Büyük İskender'in memleketinden, Üsküp'ten hepinize tekrar selamlar, saygılar diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.